Herkese merhaba, ben Elif. Yazılım mühendisi birinci sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere yazılım dünyasında büyük bir öneme sahip olan, yüksek performanslı ve esnek yapısıyla bilinen C++ programlama dili hakkında detaylı bir sunum yapacağım. Sunumumuz boyunca C++ nedir, nerelerde kullanılır, C ile farkları nelerdir, veri türleri nelerdir, tanımlayıcılar ve sabitler nasıl çalışır gibi temel konuları özet bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öyleyse başlayalım. C++ nedir? C++ genel amaçlı ve yüksek performanslı bir programlama dilidir. İlk olarak 1979 yılında Bjarne Stroustrup tarafından geliştirilmiştir. Stroustrup, C dilini temel alarak onun üzerine nesne yönelimli programlama gibi modern özellikler eklemiştir. Bu nedenle C++ hem C dilinin düşük seviyeli sistemli programlamalara yeteneklerini korur hem de büyük ve karmaşık yazılımların daha düzenli yazılmasını sağlayan modern bir dildir. Özellikle de donanıma yakın çalışan uygulamalarda tercih edilir çünkü belleği doğrudan kontrol etmemizi sağlar. Aynı zamanda hızlı ve verimli çalışması gereken uygulamalarda büyük avantaj sunar. C++ nerelerde kullanılır? Günümüzde C++ çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Şimdi bu alanlara madde madde bakalım. Öncelikle oyun geliştirme. Oyun geliştirme gibi oyun motorları yüksek performans ihtiyaçlarını geliştirmek için C++ kullanılıyor. Bu sayede karmaşık oyun dünyaları, akıcı animasyonlar ve gerçek zamanlı etkileşimler sağlanılabiliyor. İşletim sistemlerinde Windows ve macOS gibi işletim sistemlerinin kritik parçaları donanımla doğrudan etkileşim kurabilmek için C++ ile yazılmıştır. Bu işletim sistemlerinin hızlı ve güvenilir çalışmasını sağlıyor. Bu yüzden işletim sistemlerinde de C++ kullanılıyor. Veri tabanlarında ve web tarayıcılarda da daha hızlı çalıştığı için kullanıldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Kullanılıyor yani C++. C ve C++ arasındaki farklar. Pek çok kişi C ile C++ aynı mı diye merak eder. Evet, C++ temelde C diline dayanıyor ancak aralarında çok temel farklar vardır. Öncelikle C dili prosedürel bir yapıya sahiptir. Fonksiyonlar ayrı, veriler ayrı şekilde ele alınır ve bu kodun büyüdükçe karmaşıklaşmasına neden olur. C++ nesne yönelimli bir dildir. Veriler bu verileri işleyen fonksiyonları aynı sınıf, class yani içinde toplar. Bu sayede kod daha okunabilir ve modüler ve bakımı kolay hale gelir. Ayrıca C++'da aynı isme sahip ama farklı parametre alan fonksiyonlar yazabilirsiniz. Buna overloading deniliyor. İlerleyen zamanlarda daha detaylı olarak ele alacağız ama C++ aynı zamanda operatörleri de yeniden tanımlamamıza olanak sağlıyor. Örneğin artı operatörünü kendi sınıfımız için özelleştirebiliyoruz. C++'da veri türleri. Her programlama dilinde olduğu gibi C++'da da verileri saklamak için belirli veri türleri vardır. Bunlar bellekte ne kadar yer kapladıkları ve hangi tür verileri kullanabileceklerini belirtir. Şimdi en yaygın veri türlerine bakalım. Öncelikle integer yani int veri tipine bakalım. Tam sayılar için kullanılıyor. Örneğin 10, 0, 100, eksi 10. Genellikle bellekte 4 byte yer kaplar. Integer türünü temel veri türleri arasında görünüyor. Float ondalıklı sayılar için kullanılıyor ve daha hassas. Genellikle 4 byte'lık bir alan kaplanıyor. Yani bu ondalıklı sayı olduğunda float'ı tercih ediyoruz. Double da aynı ondalıklı sayıları göstermek için kullanıyoruz ama bu daha float'a göre daha hassas sonuçlar veriyor. Genellikle 8 byte yer kaplıyor. Yani daha çok yer kaplıyor. Eğer mesela çok mesela iki basamaktan fazla şey yapmayacaksanız yani değer almayacaksınız float'a kullanın. Veriyi daha az yer kaplamış olur böylelikle. Char veri tipine bakalım. Char tek bir karakteri tutuyor. Örneğin A, Z, E, 5. Mesela bu tarz tek karakterleri tutuyor ve genellikle bir byte'tır. Boolean yani bool mantıksal değerler için kullanılıyor. Sadece true ya da false değerlerini alabiliyor ve koşullu ifadelerde sıkça kullanılıyor. Bu veri türlerini kullanarak bilgisayar belleğinde doğru biçimde veri saklamış oluyoruz böylelikle. Değişkenler ve tanımlama. Değişken, programda veri tutmak için kullandığımız isimlendirilmiş alanlardır. Her değişkenin bir veri türü ve bir adı vardır. Tanımlarken bir başlangıç değeri verebilir veya daha sonradan atayabiliriz. Burada yine örnek görüyorsunuz. Burada yaş adında bir değişken tanımlamışız integer türünde yani tam sayı değerinde.
ve değerine 30 demişiz. Mesela string diye de bir isim tanımlamışız. Ayşe ismini tanımlamışız ve değer atamışız böylelikle. C++'da sintaks temelleri. Şimdi biz kodları yazarken belli başlı kod bloklarıyla başlıyoruz. Öncelikle kütüphane eklemek gibi temel bazı şeyler yapıyoruz. Include, hashtag include yazarak giriş ve çıkış işlemleri gibi temel kütüphaneleri programa dahil etmek için kullanıyoruz. C++'da IOStream yani input output kütüphanesini ekliyoruz. Böylelikle kodlarımız çalışmış oluyor. Int main programın beyni olarak düşünebilirsiniz. Her C++ programının yürütülmeye başladığı ana fonksiyondur. Programın başlangıç noktasıdır. Yani işletim sistemlerde bir tam sayı döndürüyor. std merhaba dünya. Şimdi ekrana metin yazdırmak için kullanılan bir nesne ve operatördür. Cout ekrana yazı yazdırmak için kullanıyoruz. Output stream yani çıktı akışı olarak adlandırılıyor. Ters slash, iki tane ters slash koyduğumuzda bu bir yorum satırı. Yorum satırları tek bir yorum satırıdır bu arada. Kodda açıklamak eklemek istediğimiz zaman derleyici tarafından göz ardı ediliyor. Yani yukarıdan aşağı okuduğunda derleyici bu kodu okumuyor. Ters slash'la başladığımız satırları ve kodun anlaşılırlığını arttırmaya yani yarıyor. Noktalı virgül. Noktalı virgül her C++ ifadesinin sonunu belirtiyor. Mutlaka koymamız gerekiyor. Eğer koymazsak hata alırız. O yüzden noktalı virgüllere dikkat etmemiz gerekiyor. Bir ifadenin nerede bittiğini anlamamıza yarıyor böylelikle. Ve parantezleri kod bloklarının fonksiyonları işte döngüleri, sınırlarını belirliyor. İç içe bloklar oluşturmamıza yarıyor. Burada bir örnek vermişiz. Include IOStream yani kütüphanemize eklemişiz. Int main demişiz. Yani fonksiyonumuzun beyni ana fonksiyondu. Ondan sonra altı std yani çıktı akışı output'umuzu yazdırmışız. Ekrana metin yazdırmak için kullanılıyor. Merhaba dünya ekrana metin yazdırıyor ve return 0 kodun çalışabildiğini göstermeye yarıyor ve programı sonlandırdığını belirtiyor. Gördüğünüz gibi iki tane ters slash'ta bunlar yorum satırıdır. Yani şöyle göstereyim. Bunlar ana fonksiyon yazılan yerler. Metine, ekrana metin yağları kısmı bunlar yorum satırlarıdır. Böylelikle ekrana çıktı olarak merhaba dünya yazısını yazdırmış olacaktır. Böylelikle. Tanımlayıcılar ve sabitler. Programlama dillerinde tanımlayıcılar yani değişken ve fonksiyon isimleri bazı kurallara uyması gerekiyor. Öncelikle tanımlayıcılar harf, rakam ve alt çizgi içerebilir. Yani bir programın tanımlayıcı, değişken, fonksiyon oluştururken harf, rakam ve alt çizgiyi kullanabiliyoruz. Ama bir rakamla başlayamaz. Asla yani başlayamaz. Çünkü hata almış oluruz böylelikle. Boşluk ya da özel karakter içermemesi gerekiyor. Yani hashtag'leri ve benzeri işte et işareti gibi şeyler içermemesi gerekiyor. Yine hata alırız. C++'da büyük ve küçük harf duyarlılığı vardır bu arada. Yani sayı ile büyük harfle yazılmış sayı ikisi de farklı değişkenlerdir. Yani burada harf duyarlılığı bulunuyor C++'da. C++'ın anahtar kelimeleri örneğin int, while, if değişken ismi olarak kullanılamaz. Yani mesela integer değerinde bir değişken oluşturamayız. Bunlar veri tipidir. Böylelikle hem kodlar da karışır, okuyamaz hem de hata almış oluruz. Değişkenler ve sabitler. Şimdi constant yani sabit dediğimiz şey bir kez tanımlandıktan sonra değiştirilemeyen değerleri deniliyor. Bunun için const anahtar kelimesini kullanıyoruz. Örneğin bir pi sayısını başına const eklediğimizde bu sayı artık sabit bir sayı olmuş oluyor. Yani pi sayısı 3,14. Bunu ilerleyen dönemlerde değiştiremiyoruz. Ve bu şekilde program boyunca değişmeyen sabit bir sayı oluşturmuş oluyoruz. Ve genellikle bu sabitler büyük harfle yazılıyor. Ve son olarak C++'da giriş ve çıkış operatörleri yani input-output operatörleri. Kullanıcı ile iletişim kurmak için giriş ve çıkış operatörleri kullanılıyor. Öncelikle cout yani e, çıkış operatörü. Bu operatör metinlerin dizelerini, sayısal verilerini ve değişkenlerin içeriğini kullanıcıya göstermek için temel bir araçtır. Cout ile birlikte kullanılıyor. Ekrana yazı yazdırmak için kullanılıyor.
Aynı şekilde cin yani çıkış operatörümüz ise kullanıcıdan veri almak için kullanılıyor. Yani external operatör dediğimiz şey cin ile birlikte kullanıyor. Klavyeden veri almak için kullanılıyor. Ayrıca bu satırda birden fazla veri yazdırmak için bu iki tane küçük türler ve büyük türleri kullanıyoruz. Bunlar da bu operatörü verileri yazdırmak için yani birden fazla veriyi yazdırmak için bunları zincirleme kullanıyoruz. Ve aslında bu kadar basit yani temel bazlı olarak çok basit. Yani yapabiliriz. Burada mesela örnek vermişiz. Integer değerinde bir sayı oluşturmuşuz. 42 demişiz. String yani isim diye bir can diye bir isim koymuş. std cout yazmışız. Yani kullanıcıdan ekrana yazı yazdırmasını istiyoruz. Ad diye bir işte değişken yazdırmışız. Ad değişkeni yani canı buraya yazdırmış olacak. Sayıyı da buraya yazdırmış olacak. Endline bir alt satıra geçmeye yer arıyor. Bunu da buradan söylemiş olayım. İlerleyen zamanlarda elbette daha detaylı göreceğiz ama endline bir alt satıra geçmek için kullanılıyor. Çıktı olarak adının Can olduğunu, sayının da 42 olduğunu söyleyecek. Aynı şekilde burada da aynı şeyler yapılmış. Burada da kullanıcıdan veri almışız. Yani cin kullanarak yaş değişkeni almışız. Yani yaş bilgisini almışız. Sonra burada ekrana yazdırmışız. Bir tane örnek yapalım öyleyse. Include iostream. Bu bizim neydi? Kütüphanemizdi. Öncelikle başa yazdık. Int main yazdık burada. Int main fonksiyondu. Beyniydi yani. Kodun beyniydi. Buradan itibaren çalışmaya başlıyordu. Integer değerinde bir değişken oluşturmuşuz ve sayı bir ve sayı 2 ve sonuç diye bir değişken oluşturmuşuz. Sonra std yazmışız. Bu arada std yazmadığınız zaman hata alırsınız. Eğer buraya using namespace std yazmadığınız sürece buralara std yazmak zorundasınız. Bunu da buradan söyleyeyim. İlerleyen zamanlarda using namespace std'yi de anlatacağım ama şimdiden aklınızda bir soru kalmasın diye cevaplayayım. Yahut diye bir ekranda yazı yazdırmışız. Birinci sayıyı girin demişiz. Cin sayı bir değişkenini veri almışız kullanıcıdan. Siyot ikinci sayıyı da girin demişiz. Cin'le yine ikinci sayının değerini almışız. Sonuç demişiz. Burada artı operatörüyle bu iki sayıyı toplamışız. Ve Siyot yani sonuç verisini yazdırmışız burada. Bir alt satıra geçmişiz. Return sıfırla da kodun hatasız çalıştığını ve programın bittiğini göstermiş oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şu ana kadar bir özet geçmek istersek, C dilinin temel tanımını, kim tarafından bulunduğunu, geliştirildiğini, C ile farklarını, veri türleri gibi konuları ele aldık. C++ öğrenmeye başlarken sağlam bir temel oluşturmuş olacağız. Bir sonraki sunumda operatörler, string işlemleri ve matematiksel fonksiyonlarla devam edeceğiz. Öyleyse bir sonraki videoda görüşürüz.